Mehmet, nice zorluklarla büyümüş, delikanlı olmuştu. Evlenecek çağa geldiğini düşünüyordu. Lakin evlenmek için çaldığı kapılar hiçbir şeyi olmadığından yüzüne kapanıyordu. Allah'tan ümit kesilmez diyerek pes etmiyor. Günaha girmekten korktuğu için evlenmekten de vazgeçmiyordu. Son bir ümitle köyün zengini olarak bilinen ihtiyarın yanına gitti ve içini şöyle döktü. Benim hiçbir mal varlığımda beni himaye edip barındıracak kimse de yok. Bugüne kadar çeşitli işler yaparak Allah'ın yardımıyla geçinmeye çalıştım. Evlenme çağına geldim. Münasip biriyle evlenmek istiyorum. Fakat yoksul ve kimsesiz olduğumu öne sürerek bana kız vermiyorlar. Bir miktar borç verseniz, sonra ben çalışır size öderim. İhtiyar bu saf ve kalbi temiz delikanlıyı dinledikten sonra şöyle der. Keşke param olsaydı da sana karşılıksız verseydim evladım. Ben köy halkının bildiği kadar zengin değilim. Bir senelik gıda ihtiyacımı karşılayacak kadar tarlam ve ekin zamanı o tarlayı sürmekte kullandığım 2 de öküzüm var. Başka da bir şeyim yok. Genç Mehmet diretir. Öküzlerden birini bana verin, onu satıp parasıyla evleneyim. Ekin zamanına kadar çalışır öderim. Şayet ödeyemezsem, öküzden boş kalan yere geçer, boynumda sabanla tarlayı ben sürerim. İhtiyar sözlerinde apayrı bir tatlılık sezdiği delikanlıyı kıramaz ve peki deyip öküzün birini verir. Mehmet artık evlidir. Köyün hem ahlak hem de güzellik timsali kızlarından biriyle evlenir. Hayatını mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmekte, bir yandan da ihtiyarı olan borcunu ödemek için var gücüyle çalışmaktadır. Ekin vakti gelmiş çatmış, Mehmet bir türlü parayı denkleştirememiştir. Verdiği sözü tutmak üzere ihtiyarın yanına gider. İhtiyara, size borcumu ödeyeceğimi, aksi halde diğer öküzün yanına geçip tarlayı süreceğimi söylemiştim. Evlilik benim düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Ekin vakti gelmesine rağmen parayı biriktiremedim. Buraya sözümü tutmak için geldim, der. İhtiyar şaşkın bir şekilde, İyi dersin de evladım seni sabahında gören köylü ne der? Ben nasıl cevap veririm? Mehmet, siz onların söylediklerine kulak asmayın. Size çıkışan olursa siz ona sorun diyerek beni gösterin. Ben cevap veririm. Peki sen bilirsin der ihtiyar. Mehmet boynunu geçirir sabana, başlar tarlayı sürmeye. İhtiyar arkadan sabanı itmekte, öküzle beraber Mehmet de çekmekte. Ama yanındaki öküzle bir değildir ki Mehmet. Günler geçtikçe boynunda ve omuzlarında yaralar çıkmakta gittikçe zayıflamaktadır. O yine yaratanına devamlı şükürler etmekte. Belayı veren onu almaya da kadirdir. Bu da geçer elbet diye söylenmektedir. O sırada yoldan geçmekte olan bir atlı Mehmet'in halini görünce merakını yenemez ve ihtiyarın yanına giderek biraz da kızgın bir şekilde ona "Ayıp, değil mi bey, amca utanmıyor musun? Gencecik delikanlıya eziyet ediyorsun. Bu yaptığın insanlığa sığar mı?" diye çıkışır. İhtiyar sesini çıkarmaz ve bana bir şey söyleme der. Git kendisine sor. Mehmet de yolcu olduğu anlaşılan bu adama günah işlemekten korktuğu için evlenmeyi düşündüğünü parası olmadığından kendisine kız verilmediğini, ihtiyardan borç olarak bir öküz alıp sattığını ve o öküz parasıyla evlendiğini borcunu zamanında ödeyemediği için, içinde sabana kendi isteğiyle geçtiğini anlatır. Atlı da sevmiştir Mehmet'i. Kuşağındaki keseyi çıkarıp önce ihtiyarın öküz parasını verir. Sonra ona da biraz para verip o parayla bereketli olması hasebiyle koyun almasını tavsiye eder. O da atlının dediklerini uygular. Mehmet'in mal varlığı gittikçe artmaktadır. Ovalara sığmayan sürüleriyle, emrindeki hizmetçilerle köyün ağası oluvermiştir bir anda. Ama o hiçbir zaman gurura kapılmıyor, nimeti vereni unutmuyordu. Zekatını fazlasıyla dağıtıyor, köyün fakirlerini araştırıp geçim sıkıntılarını gideriyordu. Özellikle de kendi geçmişini unutmuyor, evlenecek yaşa gelip de evlenemeyenlere yardım ediyordu.
2 de erkek çocuğu olmuştu. Her şey verilmişti kendisine. Servet, şöhret, sıhhat ve 2 çocukla süslenen huzurlu bir aile. Seneler sonra yine aynı köyden geçmekte olan o atlı bu kez Mehmet'i o zenginlikle görünce kendisine "Bakıyorum da hiçbir sıkıntın kalmamış. Bundan sonra rahat bir ömür sürersin." der. Mehmet de "Şükürler olsun, hiçbir sıkıntım yok. Ama sen yine de öyle deme. Bunları veren Allah elbette almaya da kadirdir. Bu da geçer." diye cevap verir. Mehmet'in cevabı atlıyı şaşırtmıştır. Yine de sesini çıkartmadan atını dizginleyip uzaklaşır. Aradan fazla bir zaman geçmemişti ki büyük bir afetin ortasında kaldı. Bir yandan fırtına, bir yandan fırtınayla beraber azgınlaşan seller bütün malını yutup götürmüştü. Elinde avucunda ne varsa akan sele kaptırmıştı. Geriye sadece eşeği kalmıştı. O yine devamlı dua ediyor, kendi ve ailesinin canına zarar gelmediği için yaratanına şükrediyordu. Köy ağası Mehmet afetten köyün en fakiri olarak çıkmıştı. Hanımına şöyle dert yanıyordu. "Hanım, biz köyün en zenginiyken şimdi en fakiri olduk. Sadaka ve zekat dağıtırken muhtaç duruma düştük. Ben artık bu köyde kalamam. Uzak bir köye gidip oraya yerleşelim. Rızkımızı başka yerlerde arayalım." 2 çocuğunu eşeğe bindirip kendisi de hanımıyla beraber yola koyulur. Köy köy, kasaba, kasaba iş aramaya başlarlar. Uğradıkları köylerden birinde çoban aradıklarını ancak köyün dışındaki kulübeden başka kalacakları yerleri olmadığını söylerler. Mehmet de kabul edip işe başlar. İlk önce kulübeyi tamir edip güzelce temizler, sonra da vakit kaybetmeden işe başlar. Mehmet dürüstlüğüyle ve işine olan bağlılığıyla burada da kendini köylüye sevdirir. Köylübaşı her derde girdiğinde Mehmet'e koşar, canı sıkıldığında Mehmet'e koşar, emanet bırakacak biri mi lazım, akla ilk gelen Mehmet'tir. Kısacası köylü her işini Mehmet'e yaptırmaya alışmıştır. O günlerde yabancı olduğu anlaşılan bir adam köye gelir. Köylüye elbisesinin yırtıldığını diktirmek için usta bir terzi aradığını söyler. Onlar da kendilerinin pek beceremediğini ancak köyün dışındaki kulübede oturan Mehmet'in hanımının iyi terzi olduğunu söylerler. Yabancı eve geldiğinde Mehmet evde yoktur. Mehmet'in hanımı yabancının elbisesini güzelce diker temizler. O da teşekkür ederek oradan ayrılır ama yolda kalbine kötülük dolar. Şeytana uyup geri döner Mehmet'in hanımına. "Yolda Mehmet'e rastladım. Çok zor durumda sürüsüne. Kurtlar musallat oldu, yardıma gitmeliyiz." der. Hanım da yabancının sözüne inanır, çocuklarını evde bırakıp aceleyle kocasına yardıma koşar, atının terkisine binip gözden kaybolur. Mehmet döndüğünde çocuklar babalarına "Bir adam geldi. Önce elbisesini diktirip gitti, sonra tekrar gelip senin sürülerine kurtların saldırdığını, aceleyle annemi çağırdığını söyledi ve annemizi alıp gitti." Mehmet'in başı ellerinin arasındadır çocuklarına. "Yavrularım, adam annenizi kaçırmış, benim başıma hiçbir bela gelmedi. Adam yalan söylemiş, annenizi kandırmış." Çaresiz bir şekilde köylüye mallarını tek tek teslim eder. Hepsiyle helalleşir ve oradan ayrılır. Bu sefer de köy köy, kasaba kasaba hanımını arar ama o bu kadar sıkıntıya rağmen yine de Allah'a şükredip ondan yardım istemekte ve derdi veren Allah dermanını da verir, elbet bu da geçer, der. Böylece dolaşırlarken bir nehrin kenarına varırlar. Karşı yakasına geçeceklerdir ama nehir azgın bir şekilde akmakta, yol vermemektedir. Mehmet ilk önce büyük oğlunu karşıya geçirir, orada bırakır ve döner, küçük oğluyla eşeğini alır. Nehrin ortasına varmıştır ki gözlerine inanamaz. Bir kurt oğlunu kaçırmaktadır. Telaşla büyük oğlumu kurtarayım derken küçük oğlunu da nehrin ortasında bırakır. Nehrin azgın suları oğulcağızını alıp götürür. Mehmet öylece kala kalır, bir oğlunu kurda, bir oğlunu da nehrin azgın sularına kaptırmıştır.
Çaresiz bir şekilde dolaşmaya başlar. Bir umutla karısını ve çocuklarını arar durur. Böylece seneler geçer. Mehmet yaşlanmaya başladığını hisseder. Saçına, sakalına aklar düşmeye başlamıştır. O geçirdiği uzun yıllar, o gezdiği şehirler, beldeler, ülkeler kendisini bir hayli yıpratmıştır. Mehmet yine de azminden bir şey kaybetmiyor, karısını ve çocuklarını bulma ümidini yitirmiyordu. Bir gün uğradığı şehirlerden birinin girişinde büyük bir kalabalık görür. Neler olduğunu anlamak için kalabalığa yaklaşır. Bu sırada bir ak güvercin gelip Mehmet'in omzuna konar. Kalabalıktan uğultular yükselmeye başlamıştır. Kendi aralarında. "Bu da kim böyle?" Saçı sakalı birbirine karışmış, elbiseleri yırtık pırtık, hali perişan. "Bu olmaz, bir daha deneyelim," derler. Mehmet'in omzundan kuşu alıp tekrar uçururlar. Kuş döner dolaşır, yine Mehmet'in omzuna konar, bir daha denerler, yine Mehmet'in omzunda. Meğer o günlerde ülkenin kralı ölmüş. Halkta adet olduğu üzere beyaz bir güvercin uçurur, güvercin kime konarsa kral o olurmuş. Talih kuşu bu sefer Mehmet'i bulmuş. Mehmet ülkeye kral olmuş. Mehmet kral oldum diye hemen yan gelip yatmaz. Madem ki halk bana bu görevi verdi, en iyi şekilde yapmam lazım der. Her gece vezirleri ve diğer devlet erkanını çağırıp toplantılar yapar. Halkın arasına karışıp dertlerini dinler ve böylece devleti adil bir idare ile yönetmeye başlar. Halk yeni kralını çok sevmiştir. Böyle birdenbire çıkıp gelen biri nasıl olur da devleti böyle güzel yönetebilir? Onun Allah tarafından gönderilen bir melek olduğuna dahi inananlar vardır. Mehmet gece yaptığı toplantıların birinde başvezirini göremez. Ertesi sabah veziri çağırıp toplantıya neden katılmadığını sorar. Vezir de, "Efendim, benim ev biraz şehrin dışında. Eşim de yalnız olduğu için geceleri onu tek başına bırakıp gelemiyorum. Onun için sizden gece toplantılarından affımı istiyorum," der. Mehmet izin vermez. "Toplantıların faydalı geçebilmesi için senin de katılman lazım. Ne olursa olsun bu toplantılara katılacaksın. Eğer eşinin başına bir şey gelmesinden korkuyorsan evinin kapısına 2 nöbetçi bırak," der. İşte Mehmet devleti böyle idare eder. Hiçbir gevşekliğe müsamaha göstermez. Günler böyle gelip geçerken yine o atlıyla karşılaşır. Atlı kendisine, "İstediğin her şeye kavuşmuşsun. Sıkıntın kalmamış. Köyde sefil bir hayat sürerken buraya gelip kral olmuşsun," der. Mehmet de öyle deme der. "Bana önce öküzlük, sonra ağalık, daha sonra çobanlık, daha sonra da krallık yaptıran Allah her şeye kadirdir. Bu da geçer." Mehmet'in cevabı atlıyı hem şaşırtmış hem de biraz kızdırmış. "Ne zaman senle karşılaşsak, ne zaman senle konuşsak mutlaka sonunda bu da geçer diyorsun. Geçmeyen bir şey var mı, bana onu söyle," der. Mehmet de atlıya sorusunun cevabını 6 ay sonra vereceğini söyler. Atlı şaşkın bir şekilde söylene söylene oradan ayrılır. Vezirin kapısına bıraktığı 2 nöbetçi kendi aralarında sohbete dalmışlardır. Biri diğerine başından geçenleri anlatmaya başlar. "Biz 2 kardeştik, babam köyde çobanlık yapardı. Bir gün bir yabancı evimize gelip elbisesini diktirdikten sonra annemizi kandırarak kaçırdı. Babamla birlikte onu aramaya çıktık. Derken bir nehrin kenarında beni kurt kaptı. Tepeyi aştığımızda köylüler beni kurdun elinden kurtardı. Ondan sonra babamla kardeşime neler oldu bilmiyorum." Bunları dinleyen diğer nöbetçi gözyaşlarına hakim olamaz. "Senin o nehir ortasında bıraktığın kardeşim benim. Babam seni kurtarmak için acele edince beni elinden kaçırdı. Nehrin sularına kapıldım. Uzun bir süre sürüklendikten sonra beni de köylüler kurtardı. Babama neler olduğunu ben de bilmiyorum. Onu bir daha görmedim." 2 kardeş ağlayarak birbirlerine sarılırlar. Doya doya hasret giderirler.
Vezirin hanımı içeriden bu nöbetçilerin konuştuklarını dinliyordu. Kendisine daha fazla tutamadı. "Yavrularım" diyerek gözyaşlarıyla nöbetçilerin boyunlarına sarıldı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. "Siz benim yavrularımsınız. Beni kaçıran yabancı tebdili kıyafetle köye gelen vezirmiş. Beni bu vezir kaçırdı" diyordu. Nöbetçiler iki sevinci birden yaşıyordu. Hem kardeşlerini hem de annelerini bulmuşlardı. Anne çocuklarını içeri aldı. Onların karınlarını bir güzel doyurdu, sevdi okşadı. Yılların çektirdiği acılar yavaş yavaş diniyordu. Oğullarını bulmuştu, bundan güzel bir şey mi vardı? Tam bu sırada vezir içeri girdi. Karısının nöbetçilerle yan yana oturduğunu görünce çok kızdı. Daha bir şey söylemelerine fırsat vermeden ağzına geleni söyledi. "Ben size namusumu emanet ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz?" diyordu. Derhal nöbetçilerin idamını emretti. Daracı kuruldu. İkisi birden sehpaya çıkarıldılar. Cellat tekmeyi vurmadan önce adet olduğu üzere son istekleri soruldu. İki kardeşin hiç umutları kalmamıştı ama yine de son isteklerini söylediler. Kralla yüz yüze görüşmek. Vezir idamın hemen gerçekleşmesini istiyordu. Önce izin vermek istemedi. Ancak yapacak bir şey yoktu. Bu onların son istekleriydi. Kral iki delikanlıyı dikkatlice dinledi. Tahtından yavaş yavaş indi. Yüreğinin derinliklerinden gelen hıçkırıklara hakim olamıyordu. İki gencin yanına geldi. Ellerini omuzlarına koydu. "Oğullarım, ben, sizin babanızım" dedi. Onların babasıydı Mehmet. Yıllardır aradığı çocukları şimdi karşısındaydı. Artık her şey ortaya çıkmıştı. Mehmet'in karısını kaçıran vezir idam edildi. İşte şimdi istediği mutluluğu yakalamıştı. Karısı da çocukları da yanındaydı ama bu mutluluk da uzun sürmedi. 2 ay geçmemişti ki aniden rahatsızlandı. Yaşadığı hayat kendisini çok yıpratmıştı. Kısa bir süre sonra da öldü. Halk aylarca onun yasını tuttu. Mehmet'in ölümünden birkaç ay sonra atlı şehre döndü. Sorusunun cevabını alacaktı. Fakat daha şehrin girişinde Mehmet'in öldüğü anlaşıldı. Her yerde matem vardı. Sanki şehir de Mehmet'le birlikte ölmüştü. Mezarının başına vardı ve sitem dolu şu serzenişte bulundu. "Ey öküzlük yapan Mehmet, ey ağalık yapan Mehmet, ey çobanlık yapan Mehmet, ey krallık yapan Mehmet. Bu sefer sözünde durmadın. Bu da geçer, bu da geçer dedin. Geçmeyen şey nedir diye sordum, cevabını vermeden gittin. Nerelerdesin?" Atlı böyle söylenip dururken bir ses duydu. Bu Mehmet'in sesiydi. Sorunun cevabı işte burası. Ölüm herkese bir defa gelir ama geçmez.